Bilgisayar ortamlarında oluşturulan sanal kurgular her geçen gün insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Örneğin Transformers film serisindeki dönüşüm sahneleri 2007'den bu yana hep dikkat çekmiştir. Ve bu seriye olan ilgi ve meraktan dolayı da yeni filmleri çekilmeye devam ediyor. Şimdi sorumuz şu ki, sinemalarda izlediğimiz bilim kurgu sahnelerinden daha mükemmel sahneler gerçek hayatta var olmuş olsaydı eğer, bu durumda ne yapardık? Herhalde sinemaları izlemeye değil, gerçek sahneleri seyretmeye koşardık ve asıl onlara hayret ederdik. Fakat ne yazık ki sanal ortamlarda yapılan bilim kurgu sahnelerine kıyasla daha mükemmel olan kurgu ve dönüşümleri gerçek hayatta her vakit görmemize ve hatta yaşamamıza rağmen olması gerektiği şekilde hayret etmiyor ve ilgi göstermiyoruz. Öyle ki insanların kudretinin bile üstünde bir kudret gerektiren evrendeki faaliyetleri kendi düşünce dünyamızda sıradanlaştırıyoruz. Halbuki bütün insanlar toplansalar değil bir kelebeği yapmak, bir kanadını dahi ortaya koyamazken ne gariptir ki filmlerdeki kurguları hayret ve merakla izleyen bizler, kışın ölü bir vaziyette olan yeryüzünün bahar ile canlanışını veya bir insanın hayatı boyunca geçirdiği değişimi ya da bir tırtılın bir kelebeğe dönüşümünü en azından aynı hayretle seyretmiyoruz. Dünyadaki gerçek dönüşümlerin filmler kadar kıymeti yokmuş gibi dikkat etmiyor ve evrendeki düzeni kendi kendine zannediyoruz. Halbuki bir şeyin dışarıdan hiçbir müdahale olmadan kendi şuuru ve kuvvetiyle kendisini yapması lazım ki biz o şeye kendi kendine oluyor diyebilelim. Eğer o şeyin kendi şuuru, ilmi ve kuvveti yoksa anlarız ki o şeyi yapan başkasıdır. Ayrıca o kişinin bize görünmemesi veya bizim onu göremeyişimiz o şeyin kendiliğinden olduğuna delil değildir. Örneğin, Transformers'taki arabaların insan şeklindeki robotlara dönüşümünde arabalara müdahale eden kimseyi görmüyoruz. Fakat biliyoruz ki bu kurgular kendiliğinden oluşmamıştır. Ancak bu kurgular uzman bir yönetmen ve ekibi tarafından oluşturulmuştur. Öyleyse diyoruz ki, görünmemek olmamaya delil olamaz. Evet, görünmeyen birisi tarafından bu evren ve içindekiler devamlı olarak yaratılıyor ve idare ediliyor. Peki öyle mi olması lazım? Evet. Çünkü evren ve özellikle de dünyamız hassas kanunlarla hareket ediyor. Ve dünyamızda yeniden yeniye milyonlarca canlılar, meyveler ve rızıklar vücuda geliyor. Bir yandan dünya kirlenirken bir yandan temizleniyor. Ve daha binlerce işler şu dünyamızda devamlı bir surette vücut buluyor. Vicdanı bozulmamış ve aklı sönmemiş olan bir insan anlar ki bu işler tesadüfün işi olamaz. Evet, yüzlerce ilmin oluşmasına sebep olan bu kadar ince kanunlar, harikalar ve güzellikler tesadüfün neticesinde ortaya çıkamaz. Kendi kendine olmasıysa tamamen akıldan uzaktır. Örneğin her bir canlının gözündeki atomların 1000 Eflatun ve İbn Sina kadar ilmi ve şuuru olsun ki bulunduğu göze, damarlara ve sinirlere, hatta bütün göze gelen ışıklara ve görüntülere uygun bir vaziyet alabilsin. Madem ki bu ilim ve şuur atomlarda yok, öyleyse o atomların bütün her şeyle irtibatını bilen ve ona göre göze yerleştiren ve işlettiren atomdan başkasıdır. Hadi diyelim ki alemdeki her şeye akıllıca bir müdahale var. Peki niye bu müdahale yalnız birisi tarafından olsun? Çünkü bir işe birden fazla el atılsa o iş bozulur. Mesela büyük bir çini işlemesinde yüzlerce taş vardır. Her bir taşta da ayrı bir görüntü vardır. Herhangi bir taşa uygun bir görüntüyü verebilmek için bütün resmi bir anda görebilecek bir şahıs lazım.
hem aynı şahıs bütün taşlar arasındaki münasebeti bilmesi lazım, hem de kendisi resmin dışında olması lazım. Kaldı ki şuuru ve kuvveti olmayan taşların ve boyaların bunlara sahip olması imkansızdır. Aynı şekilde dünya da büyük bir çini işlemesi gibidir. İnsan gibi bir canlı da o işlemenin bir taşıdır. Hatta o taşta da yine büyük bir çini işlemesi yapılmış. Bu yüzden bir insandaki gözü yapabilecek olan kimse, göz için vücudun en uygun yerini bilecek ve oraya yerleştirecek. Hem gözü damar ve sinirlerle uyumlu kılacak, hem de göze gelen görüntülerin beyinde en güzel şekilde görüntülenmesi için göze fazlaca bir hassasiyet verebilecek. Hem bütün bunlar için gözün içindeki atomları uygun bir şekilde göze yerleştirecek. Ayrıca bir elmayı ele alalım. Bir elma, bir ağacın, bir ağaç, bir baharın, bir bahar, bir dünyanın neticesidir. Hatta öyle ki uzaydaki bir yıldızın bir hareketinin yeryüzündeki bir atoma dahi etkisi var. Bundan dolayı bütün evren esasında bir bütündür. Bir elmanın vücut bulabilmesi için bütün bir evren çalışıyor diyecek olsak yeridir. Evet, madem böyle bir düzenin içerisindeyiz, bu sistemin içindeki bir atomu da, bir insanı da, bir yıldızı da yaratacak aynı olmalıdır. Aynı şekilde evren bir kitaptır. İnsan da o kitabın bir noktasıdır. O noktada bile yüzlerce kitap yazılmış. Böyle bir kitap ikinci bir katibi kabul etmez. Hem bu büyük kitabı yazacak olan kimse, bütün kitabı bütün incelikleriyle bilmesi lazımdır. Ta ki birbiriyle uyumlu bir bütünlük ortaya çıkabilsin. Ayrıca bir şeye hükmeden kimse kendine ortak istemez. Tarihteki toprak ve saltanat davası için yapılan binlerce savaş ve kardeş katli buna şahittir. Hakim olmanın zayıf bir gölgesi, yardıma muhtaç olan aciz insanlara bu kadar kan döktürürse, koca evrene ve içindekilere hakim olmak elbette ki ortaklığı reddeder. Sonuçta her şeyin birbirine bağlı olduğu bir alemdeyiz ve bir şey bozulsa bütün sistem bozulur. Mesela yörüngesinden çıkan bir gezegenin dünyaya çarpmasıyla koparacağı büyük bir kıyamet gibi. Ayrıca arı gibi bazı canlı türlerinin tükenmesiyle tabiattaki düzenin bozulacağını da unutmayalım. Evet, anlıyoruz ki bir yaratıcı var ve bütün her şey onun yaratmasıyla oluyor. Ve yine dedik ki, o yaratıcının bir ortağı olsa, şu görünen düzen elbette ki bozulacaktır. Madem ki bir düzen var ve bozulma yok, öyleyse ortak da yok. Evet, sanattaki mükemmellik sanatın içinden veya kendiliğinden ortaya çıkamaz. Mesela bilgisayardaki işleyiş sadece yazılımla ve programlarla açıklanamaz. Biliriz ki, bütün yazılım ve özellikleriyle bilgisayarı yapan bilgisayarın dışında bir varlıktır. Aynı şekilde bir kelebekteki muhteşem düzen kelebeğin kendisi tarafından meydana gelemez. Ancak o özellikler kelebeğin dışında kelebeği yapabilecek kabiliyete sahip birisi tarafından olabilir. Yine aynı şekilde sanat ve sanatı yapan, kitap ve kitabı yazan aynı olmadığı ve olamayacağı gibi, bu evren ve içindeki harika sanatlar ve güzellikler kendi kendine oluyor değil. Evrenin dışında evrene müdahale eden, ilim ve hikmet sahibi birisinin kudretiyle an be an yaratılıyor. Bizlerse o yaratıcıyı bu evrenin içinde, hatta her bir şeyin yanında arıyoruz ve hata ediyoruz. Çünkü bir kitabın yazarı kitabın içinde aranmaz veya bir sanat ustası sanat eserinin içinde bulunmaz.
Madem ki bu evren ve içindekiler sonradan yaratılan birer sanattırlar, öyleyse o yaratıcı zat bu evrende bizzat bulunmayacak. Zatıyla evrenin dışındayken kudretiyle an be an her şeyi idare edecek. Peki o zat bu alemin dışındayken nasıl bu alemin içindeki her şeyi yaratacak ve idare edecek? Evet, bir şeye müdahale etmek ve onda faaliyet göstermek için bizzat o şeyin yanında veya içinde bulunmaya gerek yoktur. Mesela güneş, kendisi milyonlar kilometre ötede olmasına rağmen yeryüzüne ısı ve ışığıyla tesir ediyor ve insanların göz bebeğine kadar girebiliyor. Yani dünyada olmayan bir şey dünyaya etki edebiliyor. Aynı şekilde bu alemi yaratan zat da alemin dışındayken nur hükmünde olan kudretiyle aleme müdahale ve tesir edebilir ve ediyor. İşte o yaratıcı zat bu yaptığı faaliyetlerle kendisini bize tanıtıyor ve bildiriyor. Çünkü güzellik görünmek ister, ilim bilinmek ister ve kabiliyet takdir edilmek ister. Evet, insan bu alemde bir seyirci konumunda ve o görünmeyen büyük yaratıcının bu evrendeki faaliyetlerini hayretle seyretmek, ibret almak ve onu içten bir haykırışla takdir edip verdiği nimetlere karşı teşekkür etmekle görevlendirilmiş bir misafirdir. Hem o yüce zat bizleri yeryüzüne halife kılmış, yani bütün her şeyi bizim hizmetimize vermiş ve emirleri dairesinde olmak şartıyla kendi mülkünde tasarrufta bulunmayı bizlere ihsan etmiş. Hem o yaratıcı zat, bu dünyada kendisine itaat eden misafirlerini ahirette daha güzel bir şekilde ağırlayacağını ve kullarının isteklerini bir anda yerine getireceğini Kur'an'ıyla ve elçisiyle bizlere bildiriyor. Biz de o yüce yaratıcının kendisini tanıttırması ve bildirmesine karşı Kur'an'ın ve elçisinin anlattığı tarzda onu tanıyor ve iman ediyoruz. Hem onun mülkünde, onun emri ve izni dairesinde tasarruf ediyoruz ve edeceğiz. Hem onu tanımaya sebep olan bütün ilim ve fenlerle onu tanıyoruz ve tanıyacağız. Hem maddi ve manevi bütün duygularımızı tatmin ederek kendisini sevdirmesine karşılık, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerle ona olan sevgimizi ve teşekkürlerimizi ifade ediyoruz ve edeceğiz.